Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Tabii ki Emre abiyle birlikteyim. Emre abi nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim Çağrı. Sen nasılsın? Çok iyiyim abi. Şimdi çok kilit bir video çekiyoruz abi. Özellikle yeni başlayan oyuncular için ya, bilmesi gerekenler bu takvimi bilmeden oyunda ilerleyemezler abi. Biz de her zaman ya oyunda ne kadar ilerlersek ilerleyelim sürekli bu takvimi kontrol ediyoruz ve buna göre ilerliyoruz. Eee ileri aşamalarda olan, uzun zamandır oynayan arkadaşların işine yaramayabilir. Ama onlar da bir beğeni ve yorum yaparlarsa sevinirim arkadaşlar. İstersen Emre abi başlayalım. Şimdi sorulardan en çok gelenleri söylüyorum. Başlayalım. Yeni başlayan oyuncular en çok şeyi merak ediyor abi. İşte gen ne demek? Etkinlikler neler? Etkinlikler ne zaman gelecek? Ee, Genlerde kahramanlar ne? Hangi kahramanları yükseltmeliyiz? Şimdi bu kahramanlar konusuna çok sık ve detaylı ya ince girmeyeceğim arkadaşlar. Onları zaten Gen 1, Gen 2, Gen 3'te şu ana kadar Gen 6'ya kadar bir rehber çektik kahramanlarla alakalı. Bu videonun açıklamalarını ekleyeceğim. Hangi gendeyseniz ve hangi gene yaklaşıyorsanız direkt o videoya gidip izleyebilirsiniz. Orada çok detaylı bir şekilde anlattık. Ama bu videoda da üstünkörü bir hem sizin için hazırlık olur. İşte ateş kristali nedir, ne zaman gelecek falan. Bunlara bakmış oluruz. Bu elimde olan görseli de tam halini zaten bu tek parçaydı. Siz daha rahat görün diye 3 parçaya böldük Emre abinin isteğiyle. Dedi ki izleyicilerimiz böyle rahat bir şekilde göremez Çağrı. Bunu daha güzel yap dedi. 3 parçaya böldük. Tam halinde videonun açıklamalarını ekleyeceğim. Telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirip sürekli kontrol edebilirsiniz. Ya da gelip bu videodan tekrar tekrar bakıp bizim de izlenmelerimizi arttırabilirsiniz. Nasıl abi? Yani çok mantıklı. Zaten birçok şeyin videosu var kanalda. Özellikle kahramanlarla alakalı çok detaylı, çok emek vermişsin. Arkadaşlar onları da izlesinler. Aynı zamanda takip edebilirler. Şöyle örneğin bir sonraki gende hangi kahraman gelecek, ne yapacak, e, çok rahat görebilirler. Zamanları burada söyleriz. Gelme aralıklarını söyleriz. Ona göre birikimlerini yaparlar. Kesinlikle. O zaman müsaadenle ben başlıyorum abi. Sohbet eşliğinde beraber hem biz sıkılmadan hem de arkadaşları sıkmadan şey yapalım. Tecrübeli Tabii, tabii. arkadaşlar şey falan varsa şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Sohbet eşliğinde yapacağız. Video biraz uzun olabilir. İsterseniz 1x 2x hızı alıp o hızda işinize yarayan bilgileri alıp gidebilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Arkadaşlar oyuna başladığınızda Gen 1 ile yani jenerasyon diyoruz. Gen 1 ile oyuna başlıyorsunuz ve şu anda bu ekranda gördüğünüz 4 tane mavi kahraman. Bunlar bizim 4 mavi kahraman toplayıcı kahramanlarımız oluyor. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de mor kahramanla oyuna başlıyorsunuz. Oyuna daha sonradan kesinlikle mavi ya da mor kahramanlar eklenmiyor. Şu ana kadar sadece sağ en alttaki burada gördüğünüz Link Shun eklendi. Onun dışında eklenmedi ve yeni genlerde de eklenmiyor arkadaşlar. İleride oyuna bir güncelleme ya da bir şey gelirse eklenebilir. Şu ana kadar eklenmeyecek ama. Ama bu gördüğünüz 4 tane sarı kahraman sadece ilk gene ait. Sonraki her gende 3 tane sarı kahraman geliyor. Bunların geliş şekillerini de zaten videolarda detaylı anlattım. Burada da bahsedeceğiz. Buradaki hangi kahramanlara yönelmeliyiz? Hangi kahramanları yükseltmeliyizin sorusunu arıyorsanız o video bu video değil. Gen bir detaylı kahraman rehberine gidip hem balina arkadaşlar hem köpek balığı ya da yatırım yapmayan arkadaşlar için o videoyu izleyebilirsiniz. Sol tarafta Şöyle bir şey yapalım. buyur abi. Lafını kestim. Link bırakalım videonun altına Çağrı. Tabii Gen linkinde bırakalım. aynen Oradan açıklamalara tıklayıp ekleyeyim ben. gidip izleyebilirsin. Aynen Bana zahmet. açıklamalara ben direkt oynatma listesini ekleyeyim hatta. Ben onun oynatma listesi yapmıştım kahraman kahraman. Direkt oradan da Tamam. bakabilirsiniz arkadaşlar. Sol tarafta etkinliklerimiz var. Bunlardan da bahsedeceğim. Hatta şöyle aklıma geldikçe beraber bakalım abi. Sen de bana yardımcı ol. Tabii Eyalet ki. transferi. Sol en altta gördüğünüz etkinlikten bahsediyorum arkadaşlar. State transfer diye çevrili olan. Bu eyaletinize ilk zamanlarda gelmeyecek. Bu ne zaman gelecek peki? Gen 3'e geldiğinizde yani oyunun 120. gününde Gen 3 gelse 150-160. gününe doğru eyalet transferi yavaş yavaş açılmaya başlar. 100 günden sonra da yanılmıyorsam 100-120. günden sonra da
ittifak mağazasına biletler gelmeye başlar. Biraz biriktirirsiniz. Daha sonrasında eyalet transferi sizin de eyaletinize gelecek arkadaşlar. En çok sorulan Şöyle bir sorulardan tavsiyem biriydi. var. Şöyle bir tavsiyem var. Mağazaya geldiği zaman her hafta bir tane ittifak mağazasından alsınlar. Kesinlikle. İkinci etkinliğimiz Kale Savaşı, Fortress Battles dediğimiz. Bu da eyaletin yanılmıyorsam abi ilk 10 gününde falan geliyordu. Sonra düzenli olarak gelecek. Ya, oyuna yeni başlayan oyuncular bu etkinliği çok çok önemli görebilirsiniz ama inanın arkadaşlar o kadar da değerli bir etkinlik kesinlikle değil. Değil. Aynen öyle. Yani oradan katılıyorsunuz, birkaç ödül falan alıyorsunuz. Ama oyunun genel olarak şeyi hattına, oynayış şeyine falan baktığınızda o ödüller sizi çok çok ileriye taşıyan ödüller değil. Ben hatta oyunun ilk 2-3 ayından sonra artık kale savaşlarına da katılmayı bıraktım. Her neyse. Hatta yeni eyaletlerde bu kalenin çok kavgaları falan oluyor abi. NAP toplantıları Çok yapılıyor. fazla. Aynen. Hatta bu videonun altına sizin eyaletinizde de kale savaşı yüzünden yanan eyaletler, biten eyaletler varsa arkadaşlar siz de anınızdan bahsedebilirsiniz. Üçüncü Şu etkinliğimiz, evet buyur abi. Şu Koreliler bu kale savaşını çok ciddiye alıyorlar. Evet. Çok aşırı ciddiye alıyor ama arkadaşlar Çağrı'nın dediği gibi bir manası yok. O kadar ahım ahım bir verdiği bir şey yok yani ya. Olmasa da olur yani ya. Öyle değil. Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok da bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü etkinliğimiz Tundra Takas Merkezi. Bu oyuna ilk ne zaman geliyor? Yani muhtemelen Gen 1'de bir kere gelecek. Her Gen'de bir kere gelmiyordur. Yani iki kere falan mı geliyor? Gen 1'de bir kere geliyor. Bu etkinlikte ne yapıyorsunuz? Ya bu etkinlikte ne yaptığınızda da çok detaya girmeyelim abi. Tundra Takas Merkezi de var. Ayı avı da var. Balık avı da var. Üstte paralı asker var. Çılgın Joe var. İttifak şampiyonası mıydı? Alliance Mobilization ne diye çevriliyor? Evet. Yok. İttifak harekatı herhalde. Yukarıdaki İttifak ittifak harekatı diye şampiyonası. geçiyor. Aynen. Evet. Arkadaşlar bu gördüğünüz tüm etkinliklerle alakalı kanalda detaylı videolar var. Zaten YouTube'a bu etkinliklerden herhangi birinin ismini yazdığınızda muhtemelen bizim kanalın videosu çıkacaktır. Oradan bu etkinliklerle alakalı çok detaylı bilgiler verdik. O yüzden çok uzatmayacağım. Yukarıda şeflerin salonu var. Bununla alakalı bilgi vereceğim. Şeflerin salonu arkadaşlar eyaletinize 80. günden sonra gelir. Bu bilgiyi vereyim. Şeflerin salonuyla alakalı bilgi de birçok şeyde mevcut. Kale Savaşı, Şato Savaşı daha doğrusu, çok pardon. Yeni eyaletlerde 53. günde geliyormuş. Ya bilginiz olsun. Şato Bazen Savaşı. sapma olabiliyor o günde. Evet, bunun bilgisini nasıl öğrenebilirler abi? Eyaletinize girin arkadaşlar. Orada şey var. Neydi onun adı? Dünyaya gelin, şatoyu bulun. Orada üstünde ne zaman yapılacağını çok rahat görürsünüz zaten. Evet. Evet, Dökümhane Savaşı'nda zaten kanalda tonlarca videomuz var. Çok detaylı, yeni başlayan arkadaşlar için de, balina arkadaşlar için de videolarımız mevcut. Jina'nın intikamı ve Hero Mission diyor. Bu Jina'yı erken aşamada 5 yıldız yaparsanız şu aşağıdaki Tundra Takas Merkezi'nde parçalarını dönüştürerek iyi ödüller alabilirsiniz. Bununla alakalı taktik de var. Arkadaşlar farm hesaplarında şeyleri kullanmıyorlar. Açığa çıkarıyorlar. Ana hesaplarıyla kesip Jina'nın parçalarını daha fazla topluyorlar. Yani Yani etki takas merkezinin mağazası da gayet güzel bu arada. Onu da söyleyeyim evet. Çağrı. Yani bu taktiği de uygulayıp Cina'yı hızlı bir şekilde fullleyebilirsiniz. Eyaletinizde Cina bittikten sonra zaten artık o şeye dönüşecek. Filiye dönüşecek. Ondan sonra ya bir sonraki genlerin kahramanlarına dönüşecek. Ha bizim için ilk başlarda Cina çok önemli. Buz Ateşi Madeni zaten bizim kanalımızdaki en ünlü videolardan biri. Ona hiç gerek yok. Ee, Ateş ve bir şey mi? Flame ve Fang. Benim İngilizce seviyem çok kötü abi de. Şu zaten ateş kristali koru şeyi. He, ateş kristali zımbırtısı mıdır Aynen. nedir? Bununla alakalı kanalda video yok arkadaşlar. Bununla alakalı size söyleyebileceğim tek şey şu etkinliğin geleceğini takvimde gördüğünüz zaman Fener Kulesi'ndeki son fenerleri yapmayın, etkinliğe bekletin. Orada Aynen öyle. Tek evet, taktiği o zaten. Son saatin fenerini yapmayacaklar. kesinlikle bunu zaten etkinlik geldiğinde ne dediğimizi çok rahat anlayacaksınız. Mia'nın Fal Kulübesi'ne geçiyorum. Yine etkinlik var. Şimdi kahraman salonu buradan kahraman satın alıyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı birazdan bilgi vereceğim. Çarkıfele'yi zaten biliyorsunuz. Kanalımızda videoları var. En altta Ayaz Servetimiz var. Ayaz Serveti ile alakalı çok detaylı video var. Bu peki ne zaman gelecek? Şu an biz sıfırdan balina hesap yapıyoruz serisinde
7. mi 36. günde Ayaz Servet geldi bize. Ama dediğim gibi her eyalette aynı değil. Niye aynı değil bilmiyorum, inanın. Garip bir şekilde ama her gende kesinlikle bir kere geliyor diye biliyorum Ayaz Servet'i. Şu an tecrübe ettiğim için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum arkadaşlar. 2 defa geldiği de oluyor. Ya Gen 1 için söylüyorum. Gen 1'de bir kere Ha, geliyor. evet. Aynen. Gen 2'den sonra 2 defa geldiği de oluyor Emre abi, Evet. senin dediğin gibi. Şuradaki kahramanlarla alakalı hiçbir bilgi vermiyorum abi. Geçiyorum. Gen 1'i bu şekilde atlıyoruz arkadaşlar. Şurada vereceğimiz bir bilgi var mı abi? Bakalım. Ha, evet, şu bilgi var. Şeflerin salonunda ilk zamanlar Geronimo 3 kere geliyor arkadaşlar. Bu özellikle balina ve köpek balığı arkadaşlar için çok değerli. Üçüncüden sonra artık şeflerin salonunda Gen 2 kahramanı Fili vermeye başlayacak. O yüzden Geronimo'yu oynayan yüksek yatırımlı arkadaşların buna dikkat etmesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu arada buradaki şeyler 7 günle 21 gün arasında değişiklik gösterebilir server programlarına göre diyor. Yukarıda göstereceğimiz günlere kesinlikle aldanmayın. Burada kendisi de bilgi vermiş. Bir haftayla 20 gün arasında eksi ya da artı değişebilir diyor. Yani buradaki günleri siz biraz daha şey yapabilirsiniz. Tahmin olarak hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Peki eyaletinizin şeyine nasıl bakabilirsiniz? Kaçıncı gününde olduğuna nasıl bakabilirsiniz? İlk en kısa yöntem VIP'e basarsınız. Her gün aktif bir şekilde girdiyseniz kaçıncı günde olduğunuzu görebilirsiniz. Eğer siz aktif bir şekilde girmediyseniz eyaletteki aktif oynayan bir arkadaşınıza sorabilirsiniz. Üçüncü bir seçenek de abi anıt vardı. Orada hangisine bakıyorduk? En üstün bir altındaki göreve mi bakıyorduk? En yukarıdaki. Öyle hatırlıyorum ben de. Evet. Yani bunu Anahtar hiç arkadaşlar da bakmadığım için. yorumlara yazabilirler tam olarak hatırlayan. Ben şu an oyunda olmadığım için gösteremiyorum. Oyunda olsam gösterirdim de şu an hatırlayamadığım için. Anıta girersiniz arkadaşlar. Orada ilk görevlere gelirsiniz. Orada zaten İkinci eyalet. görevde gösteriyor ama tabii net tarih midir onu Aynen. bilmiyorum. Orada da bir iki gün farkla Evet. kaçıncı günde olduğunuzu anlarsınız diyebilirim. Artık birinci günü bence birinci gene atlayıp ikinci gene geçebiliriz abi. Şimdi ikinci gende bizi 3 tane kahraman bekliyor. Altındaki işaretleri söyleyeyim. Altındaki işaret bu. Filintin altındaki Çarkıfelek. Filinin altındaki 3 etkinlik. Öncelikle Şeflerin Salonu, Buz Alanı Kralı ve SVS arkadaşlar. Üçüncüsü ise Alonso, bu da kahraman salonu. Yani bu 3 tane kahraman gelecek. Bir tane piyade, bir tane mızrakçı, bir tane nişancı. Ve altında bunları nasıl elde edebileceğiniz yazıyor. Bunları da Gen 2 detaylı kahraman rehberinde çok detaylı bir şekilde anlattık. Peki Gen 2 geldiğinde yanında ne geliyor? 53. güne yakın yine aşağı yukarı gün fark edebilir arkadaşlar. 3 tane pet geliyor. Bu arada buradaki petlerin günleri ve sayıları inanılmaz yanlış ve hatalı. Onun bilgisini Evet, vereyim değişiyor. size. Özellikle çoğunun günü zaten yanlış ama özellikle petlerin günü inanılmaz hatalı. Onu söyleyeyim. Ama ilk baştakiler yine sayı olarak doğru. 60. güne geldiğinizde artık fırınınız 30'u geçtikçe arkadaşlar ateş kristali çağı geliyor. Sizin fırınınız tabii 30 olmadıysa yine geliyor. Ama siz ateş kristalinden faydalanamıyorsunuz. O yüzden öncelik 60. güne geldiğinizde fırınınız 30 olursa çok iyi olur. Ama eğer olmadıysa da gidip sakın hızlandırma ve kaynak paketleri alarak fırını 30 yapmaya çalışmayın. Genel olarak burada günü görün diye söylüyorum arkadaşlar. 80'den sonra SVS gelecek demiştim. Evet, 85'te SVS geliyormuş. Artık Şeflerin Salonu adlı etkinliğimiz bitiyor arkadaşlar. Yerini Buz Alanı Kralı etkinliğine bırakıyor. Buz Alanı Kralı etkinliği ile alakalı da kanalımızda 5 dakikalık mı 6 dakikalık bir tanıtım videosu vardı. Orada da görebilirsiniz. Değişen bir şey daha olacak. Düşük yatırımlı arkadaşları ilgilendiren. Bu da bir şey. 85. günden sonra SVS'den sonra 2 tane etkinlik değişiyor. Yeni etkinlik geliyor gibi aslında. Subay projesi ve silahlanma yarışı. Bu Evet. düşük ve orta yatırımcı arkadaşlar için olmazsa olmaz. Oyunun başında bazı etkinlikler geliyor. Şehrini geliştir, şehrini planla, kahramanını geliştir, araştırma güçselt falan. Bu tarz etkinlikler tarihe karışıyor ve yerini subay yarışı ve silahlanma, pardon, subay projesi ve silahlanma yarışına bırakıyor arkadaşlar. Şey de ekleyelim çağrı. Merak ederler belki. Bu yeni başlayan arkadaşlar için geçerli. Buz alanı ne zaman gelecek diye. O da SVS'nin takibinde geliyor. SVS bittikten sonraki hafta geliyor. Bir hafta sonra falan. Evet, bu arada arkadaşlar SVS ayda bir kere oluyor. Buz alanı da ayda bir kere oluyor. Ve bunların arasında da 15 gün oluyor. 2 hafta oluyor. Mesela 2 haftada bir buz alanına katılıyorsunuz. Ondan 2 hafta sonra SVS geliyor. Ondan 2 hafta sonra buz alanı.
Döngü bu şekilde. Mesela dökümhane savaşları da öyle. Ondan sonra şeyler de öyle. Buz ateşi madeni de öyle. Bu etkinlikler 2 haftada bir geliyor. Başka bu tarz saymadığımız bir etkinlik var mı abi? Günlerini merak eden arkadaşlar için. Onları da söyleyelim. Yani Çılgın düşünüyorum. Joe da şeyle birlikte geliyordu. O da Çılgın herhalde. Joe da aynı öyle. O da herhalde. Evet. Evet. Bir Yanlış. defa geliyor. Bir ayda bir kere mi geliyor? Çılgın Joe'yu ayda bir diyebiliyorum. Ondan tam emin Yanlış da biliyor olamadım. olabilirim. Orada Ben şey de var. emin değilim. Ondan tam ben de emin olamadım. Katılmıyorum. Aynen. Onu arkadaşlar yorumda lütfen yazsınlar. Doğru bilgi verelim. Ben de şu an tam Hı hatırlayamadım. hı. O kadardır da oynuyoruz da yine de aklımda kalmamış abi. Şey İşin diyeceğim. doğrusu uzun bir süredir Çılgın Joe oynamıyorum. Gerçi sadece girip asker atıp çıkıyordum önceden. Artık onu da Evet. yapmıyorum. Ha, Bilmiyorum, beni sarmıyor etkinlik çağrı yani. ya, Nefretlik bir şey yani. ya tabii çok zaman alıyor. 1 saat boyunca sürüyor ama düşük yatırımlı oyuncu arkadaşlar için olmazsa olmaz. Şunun Tabii bilgisini onlar vereyim. için ideal. Çılgın Joe'da şöyle bir şey var. Geliyor arkadaşlar etkinlik. Sonra bir gün ara veriyor. Sonra bir gün sonra bir daha geliyor. Yani Bir daha geldiği zaman geliyor, evet. 2 kere yapıyorsunuz. Onu unutmayın. Sonra 91. güne yakın 2 tane pet geliyormuş. Sonra 120. güne gelince arkadaşlar jenerasyon 3'e geçiyoruz. 3 tane kahraman geliyor. Yine alım şekilleri aşağıda yazıyor ve kanalda bu 3 kahramanla alakalı yine detaylı videolarımız var. Daha sonra arkadaşlar 143. günde 2 pet daha ekleniyormuş. Petlerin üstünde çok fazla durmayacağım. Bununla alakalı da videolar var kanalda. Bak her şeyle alakalı var zaten abi video. Genel Abi, olarak evet. bu oyunla alakalı olup çekmediğin hiçbir tane video yok Çağrı. Evet. Hepsini çekmesin. Hepsinde öğretici olmasına özen gösteriyoruz. 150. güne geldiğinizde ise arkadaşlar kristal laboratuvarı geliyor. Buradan fazladan ateş kristali alabiliyorsunuz günlük. Ve aynı zamanda da ateş kristali 5 seviye açılıyor. 3'ü atladık mı ya? Ha yok tamam. İlk ateş kristali geldiğinde arkadaşlar hemen 60. güne döndüm. Seviye 3'e kadar yükseltebiliyorsunuz. FC3 diyoruz biz buna. 150. güne geldiğinde o FC3'ü FC4 ve FC5'e götürebiliyoruz. Ve yanında da kristal laboratuvarı açılıyor. Daha sonrasında oyunun 180. gününde arkadaşlar bize kırmızı donanımlar açılıyor. Bu daha çok balina arkadaşları ilgilendiren bir durum. Çünkü düşük yatırımlı oyuncular kesinlikle oyunun 180. gününde kırmızı donanımları göremeyecekler zaten. Daha sonra kırmızı donanımlardan hemen 10-15 gün sonra Gen 4 geliyor. Yani oyunun 200. günü ben diyordum ama 195'te geliyormuş. Bu da biraz fark ediyordur zaten. 200. gününde de 2 tane pet geliyormuş. Tamam. Daha sonra 220. gününde arkadaşlar T11'ler açılıyor. Helios askerler açılıyor. Savaş Akademisi'nden yükseltebiliyorsunuz. Ve Ateş Kristali parçası da açılıyor doğal olarak bunları açabilmeniz için. Bunda da düşük yatırımlı arkadaşlar ya da merak edilebilecek bir şey falan varsa abi aklına gelirse lütfen sen de ekle. Yoksa da diğer Yok, görsele sen geçelim. zaten detaylı anlatıyorsun. Diğer göstere geçebiliriz Çağrı. Tamamdır. Şimdi son görselimize geldik arkadaşlar. Gen 5'e geldik. Burada da yine 3 kahraman bizi bekliyor. Hector, Nora, Gwen. Hepsinin videoları var. Tekrara düşmeyeyim. 280. günde 2 tane pet geliyor ve 315. güne geldiğimizde arkadaşlar artık fırını FC5'ten 8'e kadar yükseltebiliyoruz. Ve aynı şekilde kristal laboratuvarına rafine etme şeyi geliyor. Bununla alakalı da kanalda detaylı videomuz var. Onu da görebilirsiniz. Oyunun birinci yılında yani 360. gününde diyelim Gen 6 kahramanlar geliyor. Daha sonra yeni bir şey açılmıyor. Sonra 440'ta Gen 7 kahramanlar ekleniyor. 500. günde 9 ve BC9 ve 10 geliyor. 520. günde Gen 8 kahramanları geliyor. Gen 9'a ise oyunun 600. gününde geliyor. Tabi buraya kadar oyunu oynar mısınız ya da biz oynar mıyız? Böyle giderse Oynarız. biz kesin oynarız. Böyle giderse biz Heh, kesin oynarız da sizi Şöyle, bilmiyorum. şöyle bir şey var şimdi arkadaşlara, şunu da ekleyelim. Bir şey gelmiyor diyoruz ama oyun sürekli yeni etkinlikler yapıyor. Ve o etkinlikler burada görünmüyor. Yok, çünkü kimse bilmiyor da. O yüzden bu listede yok. Yani oyun da sürekli kendini geliştiriyor. Yeni yeni şeyler ekleniyor. Yani sürekli sabit aynı tek düzey gidecek diye değil. Yani yeni etkinlikler de var arkadaşlar. Tabii bu bizim genel olarak takvimimiz arkadaşlar. Aralara çok Tabii. daha fazla
İşte saymadığımız Tiran etkinliği var. İşte ne bileyim birçok etkinlik daha var şu an aklıma Yani gelmedi. birçok var, evet. Yani özel etkinlikler özel günlerde falan geliyor. Bunlar zaten oyuna ekleniyor. Şu an burada sadece şey yok. Çünkü onların belli bir günü ve belli bir şeyi yok. Duruma göre geliyor arkadaşlar. O yüzden bu takvimde yok. Zaten onlarla alakalı da geldiği anda biz hemen kanala videoyu atıyoruz. Bildirimleri açarak siz de o videolardan mahrum kalmazsınız diyeyim. Video süremiz de 20 dakika oldu. Bence tadını da bırakalım abi. Eklemek istediğim bir şey varsa sözü sana bırakıyorum. Ya, ya arkadaşlara tekrardan selamlar olsun. İzledikleri için de teşekkür ederiz. Akıllarına herhangi bir şey takılırsa, ama lütfen arkadaşlar şunu ekleyeyim. Ee, Soru sormanızda hiçbir sıkıntı yok. Her zaman sorabilirsiniz. Her zaman destek alabilirsiniz. Ama kanalda örneğin o konuyla alakalı 10 tane video için ama onunla alakalı sormayın. İnsan üzülüyor çünkü videoları izlemeyi belli oluyor. Lütfen önce videoları izleyin arkadaşlar. Takıldığınız nokta olursa sorun. Ama öncelik video izlemek. Ondan sonra. Teşekkürler abi. Bu kadar. O zaman sen gerekeni söyledin abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.